Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, havalar aşırı bir ısındı. Çok sıcak ve çekimler de o yüzden çok zor oluyor. Bu videomuzda sizlerle daha önceki tariflerimden çok sevilen ponçik kedi tarifimizi yine kanalımda silindiği için yeniden çekiyorum, güncelliyorum. Kotonla ördüğümde bu boyda ve daha kalın iple ördüğümde plus Alize Koton plusla örmüştüm. Şu gri olanı gördüğünüz gibi çok daha büyük oldu. Bu da 35 santim civarlarında turuncu olan. 30 hatta. Bugün sizlerle ben de normal bu sefer kotonla öreceğim. Alize Koton Gold'la öreceğim. O yüzden boyu ufak 30 santim civarı olacaktır. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. İster turunculu, grili veya pembe bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bunun için dediğim gibi bu sefer Alize Koton Gold kullanıyorum. Grisi 100 metre 100 gram 100 gram arkadaşlar, 330 metre bir yumak yetecektir. İpi de 87 color 87, normal bir gri arkadaşlar, koyu olmasın, bu renk tonu güzel. Bu şekil, bu renkte de ayağın altına kullanacağım, boynuna atkı öreceğim bir pembe, şeker pembesi. Bu şeydi, ören bayan madam, biraz çekiyorum bunu, inceltiyorum. Beyaz kısmına da Perya kullanacağım. Alize Koton elimde şu an yok. Elimde ne varsa onu değerlendiriyorum arkadaşlar. Şöyle önce bu videomuzda bacağımızı öreceğiz. Bu şekilde altı. Bunun renklerini, altını, mesela bu kız için yaparsanız bu şekil. Erkek için lacivert olur. Farklı renkler, illaki böyle değil. Altı yine koyu gri olur. Çeşitli yapabilirsiniz arkadaşlar. Göğüs kısmına da bu şekilde kuzu ipi kullanacağım. Bu kadar kalmış. Umarım bu kuzu ipi yeter. Beyaz. Yine elimde farklı markalarında var. Nitmi'nin kuzu ipi, ana kuzusu, Periya, Himalaya. Bunlar da hep yine kuzu ipi arkadaşlar. Hepsi birbirine benziyor. İstediğiniz markalarla yapabilirsiniz. Böyle bir zorunluluk yok. Evet, şimdi gözlerimizde 14 milim siyah göz. Ve şimdi hemen tabanımızla, yok önce kolları yapalım, hazırlayalım. Çünkü ayağı yaptığımızda birleştirmeye geçeceğiz. Koparmadan devam edelim. O yüzden önce bir kolumuzu örelim. Evet, kolumuzu önce elimizi örüyoruz. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere doladık. Tığımız yine 2.20, 3 numara 2.20. İçinden geçiriyorum. İpimizi sabitledik önce. İçerisine 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada üstteki değil, bakın şu üstteki, bu üstteki ip, bunu değil, alttan gelen ipi, altta kalan şunu şöyle çekiyoruz. Sivri halkamızı kapattık. Daha sonra ipimizi de çekerek iyice sıkaladık. Birinci sıramızı yaptık. İlk ilmeğimize batalım. İlmek kaydırdım. Bir zincir. İşte bundan sonra hep döne döne öreceğiz. Sadece burada ilmek kaydırdım. Ve 6 tane ilmeğimin her birine çift batıyorum. Bakın sıradakine geldim. Sıradaki
Sık iğnem için 2 tane sık iğne. Sıradaki üçüncü içine 2 tane. Sıradakine yine 2 tane. Sıra sonuna kadar 6 tane sık iğnemizi çift batıyoruz. Ve sayımız 12 oldu. Evet, ikinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıraya geçeceğiz. Evet, şu ipi de araya koyacağım. Sıra başımı belirlemek için. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Bir tek, bir çift. Sıra sonunda 18 sık iğneye ulaşacağız. Evet, üçüncü sıramızı bitirdik. 18 sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapalım. Toplam yine 6 arttırma, 24 tane sık iğnemiz olacak. Bundan sonra 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, toplam 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 9. sıradayız. 4 tane azaltma yapacağız. 4 tane tek batalım. 1 2 3 4 bir azalt, 4 tane tek, 1 2 3 4 bir azalt. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Toplam 4 azaltma olacak. Evet, sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Daha sonra rengimizi değiştirip gri ile devam edeceğiz. Evet, 2 sıra düz ördüm. 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şimdi tekrar gri ipimizle devam edeceğiz. İpimizi şöyle sabitleyelim. Hemen ilk ilmek kaydırdığımız şu sondaki 1 2 3 üçüncü ilk ilmek kaydırdığımızı batalım. Sıra başımız burası. Evet, yine hepsine tek batıyoruz. Sadece burada 12. sıramızda renk geçişi yaptık. Evet, 8 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Sayımız 20. Evet, döne döne 8 sıra örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 18 sıra düz öreceğiz. 8 demişim.
Yanlış görmüşüm not defterimde. 18 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 30. sıradayız ve iki yandan azaltacağız. Sıra başım buradan bakın şuraya bu şekilde takip ediyoruz sıra başımızı ve burası. Önce bir tane azaltıyorum. Sekiz tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar bir azaltalım. Yine 8 tane tek batıp sıramızı bitiriyoruz. Ve 18 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra en son 31. sıramızı düz öreceğiz ve kolumuzu bitireceğiz. Evet, gündüz çekimlerinde çok ses oluyor arkadaşlar. Yol kenarı çok işlek bir yer. O yüzden kusura bakmayın. Evet, kolumuzu bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi Ponçik kedimizin ayağını öreceğiz. Alt kısmını pembe ile çalışacağız. Şimdi ören bayanın koton ipiyle öreceğim. Bu biraz bir tık kalın. Alize ile aynı yapmak için ucunu çekeceğim arkadaşlar. İpimizi yani şöyle biraz çekelim örerken. İp kalınlıklarından farklılık olmasın diye biraz çekiyoruz. Evet, şimdi sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıp geliyorum. Evet, 6 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın şu üstte biz alttakini çekeceğiz. Üstten gelen değil, alttan gelen ipi çekiyoruz. İçine dönüyor zaten şu şekil. İyice kapatalım. Daha sonra normal bu ipimizi çekelim. Evet, sihirli halkamızı oluşturduk. İlk ilmeği batıyoruz. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Evet, birinci sıramızı yaptık. Şimdi bundan sonra döne döne öreceğiz. Sadece burada ilmek kaydırdık. Şimdi her ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapalım. Arttırmış oluyoruz. Bu şekilde 2 Evet, ikinci sıramız hepsi çift battık. 12 tane sık iğnemiz oldu. Şöyle emin olmak için sayın. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Evet, ikinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıradayız. Evet, şöyle araya renkli bir ip takalım. Sıra başımızı belirlemek için. Üçüncü sıramızda bir tane tek, yanındakine çift. Çiftlerin üstüne geliyor, denk geliyor. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyoruz. Toplam yine 6 arttırma var. Sayımız 18'e çıktı. Bir tek, bir çift. Arttırmalar alt alta denk gelmekte. Şöyle V şeklinde. Bir tek,
Bir çift. Evet. 3'ü bitirdik. 4. sıradayız. 2 tane tek. Bir çift. 2 tek. Bir çift. Yine sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, 4. sırayı bitirdik. 24 sık iğnemiz oldu. 5. sıradayız. 3 tane tek, bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar yine aynı tekrar 3 tek, bir arttır. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıramızdayız. 4 tane tek, bir arttır. Tekrar 4 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tekrar ve bir dakika. Evet, 6. sıra ve sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet, arttırmalar alt alta gelecek arkadaşlar. Evet, tabanımızın son sırasındayız. 7. sırada 5 tane tek, bir arttır yapalım. Yine 6 tekrar. Evet. 5 tek, bir arttır. Evet, sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, tabanımızı bitirdik. Şimdi 8. sıradayız ve yukarıya doğru çıkacağız. BLO'dan öreceğiz pembeyle. Hemen ilk sık iğnemin arkadaki, bakın normalde şuraya batıyoruz. Buraya değil, hemen arkadaki şurada tek kata batacağız. Bu batarken de hemen altına bakın, şöyle alta doğru baktığınızda bir düz çizgi var. O düz çizgiye de batıyoruz. Ona da battık. Çift kat oldu. Çift kat şeklinde batarsak böyle delikli olmaz. Daha uzun ömürlü. Hem görüntüsü güzel. Doldurduğunuzda çünkü deliklenme oluyor. Bir de bunun hemen ortaya değil de şu dibe battığınızda direkt zaten ikisine bir batıyor arkadaşlar. Dibe batınca. Şöyle direkt ortaya değil de şunun en son dibe doğru battığında arkaya 2 katı birden batmış oluyor arkadaşlar. Daha pratik olsun diye söyleyeyim dedim. Evet. Her birine bir tane sık iğne yapalım. BLO'da. Bu şekilde yukarıya çıkmış olacağız. Evet, 8. sıramızı bitirdik ve beyaza geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydıralım. 1 2 3. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve beyazla devam ediyoruz. İpimizi sabitledik. Hemen ilk ilmek kaydırdığımız sıra başımız, buraya battık. Normal hepsine yine tek batıyoruz. Evet. Şimdi 5 sıra düz örelim arkadaşlar. Sayımız yine
42 değişmedi. Evet. 5 sıra düz örelim. Evet arkadaşlar, toplam 5 sıra düz ördük. Pembe ile beraber 6 sıra oluyor. Toplam 6 sıra. Şimdi 14. sıradayız ve azaltma yapacağız. 9 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane tek battım. Şimdi 12 tane peş peşe azaltacağız. Öndeki iki kattan alıyoruz ve kapattık. Bu 1, 2, 3, 4, 11 ve 12 tane peş peşe böyle azalttık arkadaşlar. Şimdi geri kalan 9 taneye tek batıyoruz. 30 tane sık iğnemiz kaldı. Bir sıra düz örelim. Evet, 15. sıramızı düz ördük. 16. sıradayız. Şimdi yine azaltma yapacağız. Ondan önce tabanımı yerleştirmek istiyorum. Biraz zor oluyor sonra. Şöyle kapağımı tabanımın üzerine koyarak kestim. Ölçü aldım. Evet, 16. sıradayız. Yine 9 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet, 9 tek yaptık. Yine peş peşe 6 tane azaltma yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, evet, 6 tane peş peşe azalttım. Geri kalan 9 taneye tek batıyorum. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 3 sıra düz örelim. Beyazla 3 sıra düz. Sonra griye geçeceğiz. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi griye geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydıralım. Üç ilmek, bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen gri ile devam ediyoruz. İpimizi yine sabitliyoruz. Evet, bu sıramızda ilmek kaydıracağız. Hemen ilk ilmek kaydırdığımızdan başlıyoruz. İlk ilmek kaydırdığımız sıra başımızdı. Buraya batıyorum. Batıp çıktım. Şöyle içinden geçiyorum. Bu bir. Sıra sona kadar hepsinin içinden ilmek kaydıralım. Böyle çok sıkış yapmaya gerek yok.
Rahat çalışalım. 2, evet. Şimdi aşağı iniyorum. 3 tane ilmek kaydırmıştım ya. Onun 3 tane yaptım. Şimdi ben diğer dördüncüye devam ediyorum. 5, 6, 7. Bu şekilde sıram bitene kadar batıp çekip içinden geçiriyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmek kaydırmalarımı yaptım. En son şuradaki boşluğu da dolduracağız. Hemen yine aynı yere batıp ilk birinciye burayı da ilmek kaydırıyoruz. Şimdi hemen ilk ilmekten başlıyoruz. Şu ilk ilmek. Bunun içine batıyoruz. İçine arkadaki tek kat olmuş oluyor. Bir de beyazdan da alabiliriz isteyen. Şimdi bu sırayı da düz öreceğiz. Bakın 1, 2, bakın içine batıyorum. İçine batarken arkaya da geçiyor beyaza. Oradan da bir kat aldım. Tek katta yapabilirsiniz zorlanırsanız. Böyle hepsine bir tane sık iğne yapalım. Daha sonra bir sıra daha düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. 20. sıramızda ilmek kaydırdık. Yani CC yaptık. 21 ve 22. sıralarımızı düz ördük. Şimdi 23. sıradayız. Ve arttırma yapacağız. 5 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5 tek, bir arttır, evet, tekrar 5 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 4 defa tekrar yapıyoruz. Yani 4 tane arttırma yapacağız. Evet, toplamda 4 tane arttırma yaptık. Sayımız 28'e çıktı. Sayıları yukarıya yazıyorum zaten arkadaşlar. Anlamadığınız yerde oradan yardım alabilirsiniz. İngilizce olsa bile sayılar belli. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 3 sıra düz örgümü tamamladım. 24, 25 ve 26. sıralarımızı düz ördük. Şimdi 27. sıradayız arkadaşlar ve yine 4 tane arttırma yapacağız. Şöyle sıra başımız burada. Buradan başlıyoruz. 6 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir arttır. Evet, toplam 4 tane arttırmamı yaptım. 6 tek, bir arttır şeklinde. 32 tane sık iğnemiz oldu.
Şimdi 28-29 sıralarımızı düz öreceğiz. 2 sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz örelim arkadaşlar. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi bacaklarımızı birleştireceğiz. İlk ördüğümüz ilmek kaydırıp bir zincir çekip kesiyoruz. İkinciyi biraz sonra birleştireceğiz. Bir taneyi koparalım. Birini de aynı şekilde örelim. İçerisine elyaf dolduralım. Ve daha sonra birleştirmeden önce patilerimizin yerlerini yapalım. Pati görüntüsü verelim bacaklarımıza. Güzel böyle dolduralım. Uç kısmına kadar iyice itelim arkadaşlar. Uç kısımları sıkış olsun. Evet, doldurup ben geliyorum. Bu şekilde muntazam olacak. Bu görüntüyü alması için güzel doldurmanız gerekiyor. Yoksa buruşuk buruşuk durur. Boş olduğu belli olur arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel dolduralım. Evet, önce kedimizin el patilerini yapalım arkadaşlar. Siyah ipi iğneme taktım. Şöyle arkadan, arka derken şurası azalttığımız yerler vardı. Şöyle tuttuğumuzda burası ön kısmı olsun. Önü burası. Buradan arkadan giriyorum. Şöyle arkadan girdim. Şöyle ikinci sıra üzerine yapacağız şu kısma. Bu birinci sıramız, ikinci sıramızın bu kısım buraya. Bu kalem uçan bir kalem arkadaşlar. Yani bu bir süre sonra uçuyor bu çizdiklerim. Şimdi arkadan girdim. Şu noktadan ikinci sıramdan çıktım. Arkayı bağlayacak kadar kısa bırakıyorum. Daha sonra şöyle 4 sıra. 1 2 3 4. 4 sıra atlıyorum. Buradan da bu tarafa 3 tane 1 2 3'ten çıkıyorum. 3 sık iğne çıktım. Şimdi hemen aynı hizadan aşağıya şurası. Buradan yine 1 2 3. Buradan çıktım. Şöyle de çekelim bir yandan. Gergin olsun. Tekrar 1 2 3 4. İkinci sıra zaten belli. Düz geliyorum. Yine 3 tane kayıyorum. 3 sık iğne. Evet, bu kadar. Bunları da çekelim. Yine bunun düz hizasından gelip karşıdan aynı noktadan çıkalım. Şöyle çekelim de ve bağlayalım. Evet, bağlayıp ipimizi içeriye itelim. Evet, bunu da içeriye makasın ucuyla itelim. Evet. Ellerimizi el patilerini yaptık. Şimdi ayak patisi bu şekilde yapacağız. Şöyle düz tutup şöyle düz tutuyorum. Tam ortayı buluyorum. Şöyle şu arttırdığımız sıranın bir alt sırasından burası. Buradan gireceğiz. Buradan ortası bu bir.
1 2 3 kayıyorum. Buradan da 1 2 3. Evet. 1 2 3 4 5 6 şöyle 7. Arada 6 tane ilmek var. Bu tarafa da yine 1 2 3 4 5 6.'ya toplu iğnemi koydum. Burada yine 1 2 3 4 5 6. Ya 5 de olur, hiç fark etmez arkadaşlar. Şöyle kalemle yine yerlerimizi şöyle düz geleceğiz. Evet, yerlerimi böyle belirledim çizerek. Şimdi aynı şekilde arkadan veya yandan fark etmez. Şöyle bir yerden giriyorum. İşaretlediğim yerden, çizdiğimiz yerden çıkalım. Arttırdığımızın, bakın arttırdığım ki azalttığımız sıra burası. Bir alt sıradan. Evet, şuradan ipimizi yine bırakıyoruz bağlayacak kadar. Şimdi hemen dibimize, pembenin olduğu yere karşıya geçiyorum. Çizdiğimiz için kolay belirleniyor. Buradan geçtim. Hemen çizdiğim yer. Buradan karşı. Şöyle de çekelim. Yine dibi. Evet ve en son dördüncü de yaptık ve buradan çıkacağız. Çıkmadan da şöyle bir çekelim yeniden en son. Yine bu noktadan çıkıyorum. Evet, bu şekilde yaptık. Bunları da bağlayalım. Ve yine içeriye itelim. Evet, gövdeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gövde birinci sıra diye not alalım. Şimdi burada kalmıştık, sıra başımız burası. Ve 8 tane sık iğneye tek batalım. Bacak ortasına kadar tek batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8, tam bacak ortasına denk geldi. Şimdi 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Diğer bacağımızı alalım. Şöyle düz tutuyoruz. Düz tutup şöyle katlayalım. Katladık. Şimdi buraya nereye? Bakın tam ortasını bulduk. Tığımıza battım. Ve burayı 4 zincirle birleştiriyoruz. Evet, bu şekilde birleşti. Şimdi arka ortaya kadar, şuraya kadar düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6
7. Bu 1 olmuş oldu. Bu 1. 8 tane tek batmış olacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tek battım. 1 arttırıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada sayıları çok önemi yok arkadaşlar. Burada 3 tane arttırma yapacağım. Arka, orta, yan ve ön ortada. O yüzden bu 5'miş 6'ymış önemli değil. İşte sadece serpiştiriyoruz 3 arttırmamızı. Şu arttırmanın üzerine gelsin diye ben şimdi 5 tane tek battım. 1 arttır. Tekrar buraya kadar 1, 2, 3, 4, 6 herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Ön ortada yine bir arttırdım. 3 tane arttırma yapmış oldum. Şimdi burayı düz örüyoruz. Ta ki karşı ortaya gelene kadar zincir dahil hepsine tek batalım. 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi 9 tane ördüm. Zincire geldim. Hemen zincirin, bakın direkt geçiş yapmıyorum zincire. Şu boşluğa da batıyorum. Burada bir artmış oldu. Şimdi 4 tane zincirime birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi direkt oraya geçersek orada delik oluyor. Artık öğrendiniz, biliyorsunuz. Şimdi burada 4 tane tek. 1, 2, 3. Evet, 4 tane zincirime tek battım. Yine zincirimin bakın hemen dibindeki sık iğne dibine de batıyorum. Direkt geçmiyorum. Buraya da bir tane batıyorum. Burada da bir tane artmış oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 tane tek battım. Bir arttır. Ön ortaya gelmeniz kafi arkadaşlar. Ön ortaya geldim. Bir tane arttırdım. Tekrar buraya kadar. Evet. 7 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tek, bir arttır. Şimdi arka ortamızdakinde en sonuncu ilmeğe bir arttır yapacağız. Oraya kadar düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım ve bir arttır. Evet. Sıra başına geldik. Şimdi buraya kadar 4 zincirle bacağı birleştirdik. Arka orta, yan, ön orta, 3 tane burada arttırdık.
Düz yine buralarda birer tane arttırdık. Diğer bacağımızı da yine ön orta, yan, arka ortada toplam burada 3, burada 3, 2 de burada 6, 8 tane artmış oldu. Şimdi bir sayalım bakalım ne kadar sık iğnemiz var. Şuradaki 3 zincir de ilmek olarak sayacağız. Çünkü biraz sonra buraya geçtiğimizde bunlara birer tane sık iğne yapacağız. Yani bundan sonra 15 sıra düz öreceğiz. Ben bir sayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, saydım arkadaşlar ve 80 tane sık iğnemiz oldu. Eksik çıkarsa 79 gibi hemen bir tane fazladan arttırın. Sayılarımızı yerine koyalım, aynı olsun. Evet, şimdi bundan sonra 15 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Şimdi burada videomuzu bitiriyoruz. İkinci videodan devam edeceğiz. Ben o zamana kadar 15 sıra öreyim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.